Kemo kanalından herkese merhabalar. Bu videomuzda yine her zamanki gibi karşılaştırma videosu yapacağız. Benim en sevdiğim bölümlerden bir tanesidir. Bu bölümde arkadaşlar her iki kulaklığın da detaylılarını kesinlikle anlatmayacağım. Sonuç odaklı gideceğim. O yüzden bu videoyu izleyen arkadaşlar kesin olarak, net olarak ne aldıklarını bilecekler. Eğer detaylı bir şekilde istiyorsanız kanalımda videoları mevcut ya da kartlara bırakırım. Oradan da izleyebilirsiniz. Çayımızı da aldık. Sohbet ede ede bu iki kulaklığı anlatalım. İlk önce kulaklıklarımızı bir tanıtalım. Sağ tarafta Asus ROG Zetra Wireless kulaklığımız mevcut. Bu tarafta ise Razer Hammerhead Hyperspeed kulaklığımız mevcut. İlk önce kutu tasarımlarından bakacak olursak arkadaşlar, kutu tasarımları gerçekten Razer'ınki büyük, Asus'unki de aşırı derecede şişman. Her ikisi de kesinlikle cepte kaba bir şekilde duruyor. Bunun altını çizmek isterim. Razer böyle şişik duruyor. Bu da böyle uzunca büyük bir şekilde duruyor. Her iki kulaklığı aldığın zaman kesinlikle cebinizde kaba hissedeceksiniz. Bunun altını çizmek istiyorum. Kutu tasarımlarına gelecek olursak burada Razer bir logomuz mevcut. Aşağısı böyle PlayStation'a özel yapıldığından dolayı gayet güzel bir tasarımı var Razer'ın. ROG'un da aynı şekilde böyle afilgilli her zamanki gibi bir yapısı var. Renkler ve zevkler tartışılmayacağı için kutu tasarımları da kesinlikle size şu daha iyidir diyemeyeceğim. Ama ben olsam Razer'ı tercih ederdim. Biraz daha benim gözüme güzel gözüküyor. Sadelik, burada biraz daha afilgillilik mevcut. Yani bu Razer benim tercihim olur kutu tasarımında. Evet, kutu tasarımlarından devam ediyoruz. Her iki kapakçığımızda mıknatıslı. Buraya geldiğimiz zaman da hemen şöyle bir açalım. Burada da mıknatıslı kapağımız mevcut. Her ikisinde açımı gayet kolay. Her ikisinde de herhangi bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi Asus ROG'un içerisinde ledlerimiz mevcutken Razer'da her zamanki gibi sadelik mevcut. Ama öyle bir sadelik değil. Razer'ın da kendi üzerinde RGB'leri mevcut. Maalesef Asus'ta bu RGB'ler mevcut değil. Yani alacağınız zaman ona göre bir karşılaştırma yapın. Asus'ta hızlı şarj varken maalesef Razer'da hızlı şarj olayı yok. Ve aynı zamanda yanlış hatırlamıyorsam Asus'ta kesinlikle kablosuz şarj varken Razer'da kablosuz şarj olayı mevcut değil. Bunların da altını çizmek istiyorum. Ben kablosuz şarj hiçbir zaman kullanmıyorum. Tavsiye de etmiyorum. Kablosuz şarj bataryanın ömrünü yediğinden dolayı kullanmıyorum ve tavsiye etmiyorum. Tercih tamamıyla size ait. Hemen unutmuşum. Karşılaştırma yapıyorsak kutu karşılaştırması da yapacağız. Burada Razer'ınkini görüyorsunuz sağ ve sol şeklinde. Burada da Asus'unkini görüyorsunuz. Yani Asus her zaman yaptığı gibi Asus'tur arkadaşlar. Bu işi gerçekten yapıyor. Şu afilgilli olayı Asus'un her zaman ROG ailesinin gerçekten kutusu güzel oluyor. PlayStation'da Razer'da sadeliğini burada korumuş. Yani çok da kötü değil şahsen. Hangisini tercih edersin dersiniz. Ben ROG'u tercih ederdim. Biraz daha böyle güzel olmuş kutusu. Evet, geldik en önemli kısımlardan bir tanesi kullanım rahatlığı. Kesinlikle kullanım olarak Asus daha önce geliyor arkadaşlar. Nedenini de hemen şöyle göstermek istiyorum. Eğer buradan kulaklığı almak istiyorsanız şöyle tutup çekmeniz yeterli oluyor. Bu gerçekten kullanım olarak çok rahat. Fakat Razer'a geldiğimiz zaman yani tutup çekmek, şu parmaklarınızın uçlarını illa kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Razer'ın kendi kulakçık yapısı pürüzsüz olduğundan dolayı da kullanımı zor oluyor. İlla parmağınızın ucunu denk getirip böyle alacaksınız. Yoksa başka türlü alamıyorsunuz. Bence burada Razer kesinlikle öne geçiyor. Bir de şarj olayına gelmek istiyorum arkadaşlar. Şarj olayı kesinlikle Razer'da daha iyi. En azından 1 saat, 1,5 saat daha Asus'tan daha iyi performans sergiliyor. Kesinlikle. Asus kullanım süresi olarak daha kısayken Razer kullanım süresi olarak daha uzun bir kullanımı var. Bilginiz olsun. Bence bu açıdan da kesinlikle Razer'ı tercih ederdim. Zaten kullandığım zaman da Razer kendi farkını belli etti. Bunu net olarak altını çizmek istiyorum. Yazılımda size bir şey söylemek istiyorum. Bence Asus yavaştır mavaştır. Ben bunu her zaman söylerim ki telefon konusunda gayet güzel başarılar çıkartmış yazılımda. Asus yani Razer'a göre gerçekten öpüp başımıza koyacağımız bir yazılıma sahip. Bunun altını kesinlikle çiziyorum. Yani Razer'ın yazılımı yine her zamanki gibi berbatlığını konuşturmuş. Arkadaşlar birincisi bu. Yazılım kısmında bağlantı olarak Razer çok geride kalıyor. Asus yazılım kısmına bağlanma konusunda çok daha hızlı. Bunun da altını çizmek istiyorum. Tasarım yapılarına gelmek istiyorum. Her iki kulaklığımızın tasarımı aslında birbirinden çok farklı. Burada bir zarafet söz konusuyken arkadaşlar burada daha sportif bir
karakterle karşılaşıyoruz. Yani burada yine dediğim gibi zevkler ve renkler tartışılmaz. Herkesin kendi yapısına göre bir tercihte bulunacağına inanıyorum. Ses kalitesi olarak ikisi de 10 mm'lik neodymium sürücülere sahip olduğu için ikisinin ANC'si, ses kalitesi, bas seviyeleri, tiz seviyeleri hepsi aynı arkadaşlar. O konuda kesinlikle şüpheniz olmasın. Yani ses kalitesinde bu iyidir, bu kötüdür kesinlikle diyemiyorum. Yani mini farklılıklar olduğu için de hani onlara da değinmene ihtiyaç yok. Aldığınız zaman şöyleymiş böyleymiş diyemeyeceğiniz farklardan bir tanesi. Dokunmatik kısımlarından bahsetmek istiyorum. Bence dokunmatik olarak Asus yine sadeliğe gidip çok daha kullanımı rahat bir dokunmatik bizlere sunuyor. Arkadaş Razer'ınki o kadar karmaşık ki alışması gerçekten uzun sürüyor. Çünkü bir kere bas, iki kere bas, üç kere bas tarzında değil de iki kere bas ve basılı tut. Üç kere bas ve basılı tut. İşte bir kere bas ve basılı tut tarzında böyle komutları var Razer'ın. Razer'ın o yüzden biraz böyle karmaşık. Asus'unki kullanımı daha rahat. O yüzden kullanım rahatlığı açısından dokunmatikleri kesinlikle Asus kazanıyor. Dokunmatik kısmından yine devam ediyoruz. Kesinlikle her ikisinin de dokunmatiğini kapatamıyorsunuz. LED'inden bahsetmek istiyorum hemen konu girmişken. Bunun yani Razer'ın LED'ini isterseniz kapatabilip ya da açabiliyorsunuz. Çünkü şarj süresini etkiliyor. Dokunmatik konusunda burada Razer öne geçiyor. Şahsen yazılımı her zaman böyle karmaşık olduğu için kötü oluyor ama detaylı oluyor. Bunun da altını çizmek istiyorum. Razer'ın kendi dokunmatik kısımlarında güncelleştirme yapabiliyoruz. Bu ne demek? Yani kendi istediğimiz şeyleri kendi istediğimiz şekilde atayabiliyorken maalesef ROG'da herhangi bir atama yapamıyoruz. O bize ne verdiyse biz onu kullanmak zorunda kalıyoruz. Razer'da ise biz bunları işte cevaplamamızı işte çift tıklama, kapatmamızı tek ya da tam tersini yapabiliyoruz. Bu komutları kendi kendimize yazılım kısmında ayarlama imkanı bize sunuyor Razer. Bu yüzden de Razer kesinlikle bir puan daha öne geçiyor. Çayımız bitmiş. Çayımızı tazeleyip hemen geliyorum. Evet, çayımızı tazeledik. Şimdi kutularını karşılaştırdık. Neyi unuttuk? Kutu içeriğini unuttuk. Bu yüzden hemen kutu içeriklerine şöyle bir adım atalım istiyorum. ROG'un içinden çıkan ROG kablosu, buraya şöyle koyalım. Ve içinden çıkan medium, small ve large şeklinde kulak pedleri. Razer'ın kutu içeriğinden ise böyle bir örgülü kablomuz gerçekten Asus'a göre çok daha kaliteli. Hemen yine burada poşetin içinde large, medium, small şeklinde kulakçık pedlerimiz mevcut. En önemli artısı geliyor Razer'ın Hyperspeed dongle'ımız burada. Yani burada Razer 1 değil çarpı 10 öne geçiyor, bilginiz olsun. Burada Razer'da Hyperspeed özelliğimiz mevcut. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Oyun için kesinlikle ve kesinlikle tercih edeceğiniz kısım Razer oluyor arkadaşlar. Çünkü Razer'da 2.4 GHz'lik kesintisiz bir kullanım var. İnanın bana kulaklığının 2.4 GHz'lik kullanımı oyunda şöyle söyleyeyim, SteelSeries Nova 1'den daha iyi. Bakın bunu iddia ederim. Nova 1'den çok daha iyi bir kulaklık bu. O dongle'la beraber inanılmaz kalite veriyor sizlere. ROG ise gayet normal, standart. Evet, insanların nereden geldiğini çözebiliyorsunuz. Adımları da çözebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi böyle bir tık gecikme mevcut. Ama burada ya inanılmaz 2.4 GHz zaten anlatmama gerek yok. Bütün kulaküstü kulaklıklarda bu özellik zaten mevcut. Bir de yazılım kısmında hangisinde daha fazla özellik var derseniz kesinlikle Razer. Ama bağlantısı leş olduğu için yani bunu söylemek istemiyorum ama bunları da söyleyeyim. Razer'da işte FPS'e ait özel bir yazılım mevcut. Bilginiz olsun. Yani adamın seslerini daha rahat duymak için bölümü açabilirsiniz. Bu açıdan yine ROG'dan çok daha iyi oluyor. Her ikisi de çoklu platform demiştik ama her kasalı olan bilgisayarda Bluetooth olmayabiliyor. O yüzden Asus ROG Zetra burada bir tık geri kalıyor. Çünkü her türlü Bluetooth olmasa dahi 2.4 GHz'i yani şu aparatı kullanarak Bluetooth'u açmadan da dahi kulaklığı bilgisayara bağlayabiliyorsunuz. Burada da yine dediğim gibi Razer'ın öncülüğü söz konusu. Bir de unuttuğum bir şey var arkadaşlar. Şarj etme süresi. Asus ROG 1,5 saatte şarj olurken tam 2 katı olarak Razer ise 3 saatte şarj oluyor. Ve geldik kritik nokta, fiyat ve sonuç. Fiyatlarına bakarsak yani arada 1000 lira gibi bir fark bile neredeyse bazen olmayabiliyor arkadaşlar. Çok ne söyleyeyim, bu kulaklıkları alacak adam, ben zaten her zaman her kulaklığın sonunda söylemişimdir. Ses için almıyordur. Kesinlikle oyun için alıyordur. Oyun için alacak arkadaşlar kesinlikle Razer yine fiyat performansını konuşturmuş. Yenilikçiliğini ilk defa
Çok zaman göremezsiniz Razer'ın yenilik çıkarttığını. Yenilikçiliğini konuşturarak 2.4 GHz ekleyerek batarya kapasitesini yükselterek gerçekten top seviyeye ulaşmış durumda. Ben olsam kesinlikle Razer alırdım. Bence kesinlikle gidip Razer alın. İlk defa yani Asus'un bu kadar geri düştüğünü ben hatırlıyorum. Razer burada sizlere gerçekten çok güzel bir kulaklık vermiş. Bunu alanlar bence sadece şeklini alır. Kullanım olarak kesinlikle burası çok çok daha iyi durumda. Benim tercihlerim bu şekildeydi. Sizlerin görüşlerinizi de yorumlar kısmında gerçekten bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.